Şimdi bu dünyada gördüğünüz, seyrettiğiniz, hissettiğiniz her şey madde unsurlarıdır. Biz ruhu ararken dahi maddenin içerisindeki cevherlerde ararız. Birinci çakramız toprak, ikinci çakramız su, üçüncü çakramız ateş. İşte onlar ebedi cehennemliktir ki bu üç çakra arasında insanlar gider gelir. Eğer avuçlarınıza yanmalar oluyorsa durduk yerde, ayak tabanlarınıza yanmalar oluyorsa bunlar sizin yüksek manyetik enerjinizin dışarıya akabilmek üzere bir harekete geçmesidir. Çok küfürlü konuşanlar, kaba davranış ve hareketler içinde olanlar, kavgacı, sert ya da işte böyle hani kaba davranışlar içerisinde olanlar bilin ki köklenme sorunları yaşayanlardır. Yani sen daha çok ailenden eril enerjisi aldığın için öncelikle daha pasif, daha dişil bir erkekle eşleşmiş olman öncelikle çok normal. Sizin orada olarak o canlının astral bedeninin çıkışı esnasında bazı enerjilere yön verme seremoninizdir kurban. Yani sadece işine gelen gibi duyanlar da duymazlar sevgili dostlar. Ve bütün narsistlerin kulakları kapalıdır. Soru cevap çalışmamıza hoş geldiniz. Sizler size fayda verecek her türlü soruyu sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular yanıtlanacak, fayda ve sizin iyiliğinize, şifanıza hizmet edebilecek bedensel, duygusal, zihinsel, ruhsal, bütünsel şifa ile ilgili her türlü konuyla ilgili birlikte bir sohbet yapacağız. Arkadaşlar genelde derlenip toplanana kadar birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 22 Ağustos'ta Rüya Bilgisi diye bir çalışmamızı YouTube katıl butonu üyelerine özel yapacağım. Onların katılabilecekleri ve orada hani diyeceksiniz ki rüya yorumunu biliyoruz ama rüya bilgisi ne diyeceksiniz? Çünkü biz şöyle bir kategorileştiriyoruz rüyayı anlamak, fark etmek konusunda. Çoğunlukla kişiler bir rüya gördüklerinde dedikodusunu anlatırlar. Yani uzun uzun böyle rüyalarını anlatırlar. Biz diyoruz ki rüyanı değil, gel fark et, yorumunu anlat. Ee, Eğer yorumunu anlatamıyorsan bilgisini anlat. Eğer tamam pardon yani yorumunu evet anlattın ama gel bir üste çıkalım. Bunun bilgisini anlat. Bilgisini de anlatmaya başladın. Gel şimdi bunun tesirini anlat diyoruz. İşte rüyaların bilgisi de yani yorumlardan, rüya yorumlarından çıkan sana ne anlatmak istiyor, ne mesaj vermek istiyor. İşte bu bilgiyi konuşacağız onlarla. 22 Ağustos Perşembe günü canlı olarak yapacağız. Daha sonra arkadaşlarımız onu bir ay boyunca izleyebilecekler. YouTube'daki katıl butonundaki arkadaşlarımız. Bir de tabii ki şimdi sağ olsunlar sevgili dostlar hem vakfımıza hem Ünal Güner Atölye'ye bizim böyle logolarımızı güzel bir şekilde yapmışlar, hazırlamışlar. Bunlardan bir tanesi şöyle defterlerimiz. Bunları da ünalgüner.com'dan böyle temin edebiliyorsunuz. Fayda rehberliği. Şöyle yaklaştıralım. Ve tabii ki tişörtlerimiz şöyle evet böyle fayda rehberliği. Şimdi çünkü çocuk kampımız, gençlik kamplarımız falan şu ardından işte böyle aydınlık ve karanlığın dansı kamplarımız başlıyor. Buralarda güzel bir şekilde bunları giyeceğiz, kullanacağız ve sizler de belki soruyorsunuz yani ne anlama geliyor? Neden dolayı Ünal Güner böyle bir sembolü seçti diye. Şimdi aslında yaşam çiçeğini aslında biliyorsunuz. Fakat yaşam çiçeğinin de bir özü,
içi ve bir çekirdeği var. İşte o yaşam çiçeğinin bu çekirdeği ilk enerji nüvesi. Ne oluyor yani şimdi burada? Şimdi bir tane gökyüzünden, ruhumuzdan bir ışın, bir enerji geliyor. Bu göğün enerjisi, Rahman'ın enerjisi, Yang enerji. O aşağıya, yere, dünyaya iniyor ve bu enerji toprağa, dünyaya, hayata dokunduğu anda bir tane de yatay oluşuyor. Biz buna ister zaman enerjisi diyelim, anında mekan enerjisi oluşuyor. Mekan enerjisinin olduğu yerde zaman enerjisi oluyor. Eril ve dişil enerjiler. Bunlar aynı zamanda bizim enerji merkezlerimize, çakralarımızın içerisinde, en küçük zerrelerimizin içerisinde oluşuyor. Yukarıdan gelen erille dişilin buluşması. Bu 8.000 yıl önce Öv demek. Öv. Yani Tur'un çocukları, ışığın çocukları. Bir de daire yaptığında. Şimdi anında bunların arasında sekizler, sonsuzlar çizilmeye başlıyor. Bütün atomun, enerji merkezlerimizin, çakralarımızın içerisinde bu oluyor. Bir taraftan hepten hiçe doğru bu. Heple hiç arasında ve bir taraftan da var ile yok arasında. Ve bir taraftan işte artı ve eksi sonsuzluklar içerisinde insan kendinde, burada, şimdi de o bir noktanın içinde olmayı öğrenme yolcusu. Ve burada eğer bir ayağın kendine, yere basıyorsa, şu an içerisinde, an derinliklerin içerisinde kendinle buluşuyorsan, işte diğer ayağınla da bu sekizlerin içinde, yani hep ile hiç, kainatın çeşitli alan ve enerjilerin içerisinde davet edildiğin mekan ve yerlerde olabilme hakkın var. Oralara doğabilme, oradaki cennetlerle buluşabilme hakkın var. Tabii ki burada olamayan, kendi merkezinde, kendiyle buluşamayan için bu sefer kendi iç derinliği yerine karanlık kuyulara düşmek vardır ki işte onun adı cehennemdir. Yani dışarıdaki bir kuyuya düşmenin adı cehennem demektir. Tabir olarak da Arapçadaki kelime anlamıyla da aynı zamanda aydınlığa, feraha, kendinle buluştuğun için özünden gelen ışıkla beslenebilmekte işte aynı zamanda bu logonun da bir tarifini yapmış olduk ki içeriden dışarıya aktıkça hayat da dışarıdan içeriye sana fayda verir ve işte bizim fayda rehberlerimiz kendini faydaya hizmet üzerine gönülden böyle kıvılcım hisseden dostlarımız bunları yine ünalgüner.com'dan alabiliyorlar. Şimdi gelin birlikte, evet, sorularınızı oradan görüyorum ama ben şimdi uzaktan görüyorum. Şimdi böyle buradan da bakalım. Gelin birlikte şimdi sorularınızı yanıtlayarak ilerleyelim sevgili dostlarımız. Bu arada birkaç tane daha aktarım yapmak istiyorum sizlere özellikle. Şimdi birçok dostlarımız, arkadaşlarımız şimdi şifacının yolu sınavlarına girerek şifacının yolu içerisinde kendilerini, hayatlarını iyileştirmek üzere bir sürü kazanımlar yaptı. Ve onlar vakti geldiklerinde dervişin yolunu tamamlayan dostlarımız, arkadaşlarımız tabii zaman içinde bu sefer yeni ilerleyişe ve o o şeyin içerisinde de bu sefer dönüş yolu gibi ya da diğer farklı alanlarda bir sürü atölyelerimizden isteyenler faydalanabilir ve kendi hayatlarını iyileştirmek konusunda çeşitli atölyelerimizden destek alabilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Yol nasıl yürünür demiş. Şimdi öncelikle yol aslında hani bizim Osmanlıca, Arapçada tarik demek ve tarikat, yani bir yolda olmak
tarikat denmiş. Fakat bu kelime ve bu kavramlar o kadar böyle hani üzerine olumsuz enerjiler yüklenmiştir ki mesela şimdi talep etmek vardır. Talebeler Taliban demektir. Talep etmek mesela ama şimdi bunların her bir tanesi bir e, hani kökten dinci, işte diyelim ki aman şeriat, terörist bilmem ne sanki böyle kavramlarla bizim zihinlerimize gelmiş, aktarılmış bir buralarda kültür mühendisleri öyle algılar gerçekleştirmiştir ki birçoğumuz sanki bunları böyle olumsuz bir şey zannederiz. Oysa ki hayat bir yolculuktur. Dünya, yeryüzü bu yolculuğun bir taraftan yoludur. Diğer taraftan hem yol insanın kendisidir, hem gideceği yer kendisidir, hem varacağı yer kendisidir. Çünkü ne ondan öte bir şey vardır ne de hani bunu fark ettiğinizde varlıkla yokluğun tam da ortasındaki işte o nokta vardır. Şimdi öyleyse yolda gideceğimiz yer kendimizse, kendi zenginliklerimiz, kendimizi fark etmekse nasıl bir yolculuğa çağrılmaktayız ve nasıl gitmekteyiz? Birçok kişi kendine giderken kendini küçümser, kendini öteye, uzağa koyar, saçılır, savrulur ve çoğunlukla kaybolur. Her ne kadar bütün dönüşler ona olsa da yeryüzünde zaman dediğimiz bir enerji işler. Bu zaman dediğimiz enerji yeryüzündeki, dünya hayatımızdaki en önemli ve en değerli şeylerden bir tanesidir. Her ne kadar hani bir üst boyuta çıkıldığında zaman diye bir şey kalmayacak, en azından bizim buradaki zannettiğimiz zaman diye bir şey kalmayacak olsa da burada zamana tabi yaşayan bizler için zaman kaybı çok ama çok önemlidir. Yani burada oyalanmak, kaybolmak bir taraftan yoldan çıkmaktır. Peki nereye gidiyorsun ki yoldan çıkıyorsun? Şimdi bu dünyada gördüğünüz, seyrettiğiniz, hissettiğiniz her şey madde unsurlarıdır. Biz ruhu ararken dahi maddenin içerisindeki cevherlerde ararız. Ve bu dünyada herhangi bir şeyde evet ruhu elle tutamayız. Tuttuğumuz her şey onun tesir ve enerjilerinin hani böyle suyunun suyu derler ya katılaşmış katılaşmış hani tam suyunun tersi olarak en kaba halidir. Ve biz şimdi burnumuzun koku alma hissi ne kadar gelişmişse kendimizden kendimize yaptığımız yolculuklarda bir taraftan bunu hatırlayarak bu kokunun iziyle kendimize, varlığımıza, ruhumuza bir yolculuk yaparız. Şimdi kimisi hatırlar kalbindeki o muhafazalı levh-i mahfuzdaki bilgiyi ve o kokunun peşinde gider. Kimisi arada nefsinin oyunlarına gelir ve nefsinin oyunlarıyla sağa sola dalar ve onların birçoğu kaybolur. Dünyanın zaten bir taraftan hani nefsin ya da şeytan sembolizmiyle bize aktarılan enerjinin görevi zaten seni uyutmak, kandırmak ve o yola giden seni yoldan çıkarmaktır. Şimdi birçoğumuz çocukken bir sürü masallar dinledik. Hani böyle sevgilisini kurtarmak için dağlara çıkan delikanlıları, dağlardan su getirenleri, şifalı bitki ya da işte çok özel bir kılıca ulaşmak için yola çıkan bir sürü yiğitleri gördük. Onun hepsi sendin. Ve sen sevgiliyle buluşabilmek için kendi özünle, varlığınla, varlığının derinliklerindeki o mucizelerle buluşabilmek için işte bazen yedi başlı ejderhaları, bazen işte dengesiz gibi görünen durumları, bazen nefsinin oyunlarını görerek, fark ederek, yenerek ilerleme yolcususun. Kimimiz bunu hatırlayarak başarır ve her şey yolunda gider. Yolunda gitmeyenleriniz ise
yoldan çıkanlarımızdır ki yola tekrardan sokulabilmek üzere bazen önümüzde engeller, duvarlar olur. Haydi gel, tekrar yola denir. O yol yine seni sana ve senle buluştukça özüne, ruhuna ve yaradanına seni kavuşturacak olan yoldur. Onun için yolda olanlara selam olsun diyoruz. Soru cevaplarımıza başlıyoruz. Evet, buradan sonra ayakkabılarını da çıkar ne anlama geliyor diyor Funda Şimşek. Şöyle sevgili dostlar, yoldayız. Şimdi önce akletmeyi öğreneceğiz. Aklımızı kullanacağız. Aklımızı kullanmak bize sınırlarımızı öğrenmek içindir. Akla neden ihtiyacımız var diye sorarlarsa sınırlarımı öğrenmek için. Peki sınırlarımı öğrenmek ne işe yarar? Neyi ne kadar alacağım? Neyi ne kadar vereceğim? Ve bunu nerede, nasıl yapacağım? Bakın bu kadar basit, iş bitti. Ama bunun için ta anne karnından itibaren ne aşamalardan geçiyoruz değil mi? Yürüyebilmek için, emeklemek için, yemek yiyebilmek için, bir şeye dokunabilmek için keskin mi, sivri mi, yumuşak mı, elektrik mi var? Cız mı yapar? Elektrikler işte böyle bir tarafımıza zarar mı verir? Oradan düşer miyiz, düşmez miyiz? Şimdi bu bebekkenki hallerimiz olaylarda, ilişkilerde, tanışmalarda, faydanın alışverişlerinde her bir yerde yok mu? Hala bunu öğrenmeye devam etmiyor muyuz? İşte bu öğrendiklerimiz bizi ne kadar büyütüyor? Öncelikle aklederiz, aklımızı kullanmayı bir karakter edinerek ilk başta belli prensiplerle belli sınırları çizeriz. Haddimizi biliriz. Ve bu sınırları bildikçe, haddimizi bildikçe haddimiz genişler ve Rabbimizle ilgili bilgi ve görgümüz artar. O büyüdükçe bu sefer ufkumuz, geleceği görüşümüz artar. İşte öyle bir yer gelir ki artık senin bedeninle, beden aracılığıyla öğrendiklerin iş yapmaz olur ki burada o varlıktan soyunup bir yokluğa, bir hiçliğe, yani bütün düşüncelerin durduğu, bütün sorularının belki cevaplandığı ama artık kafanın içine hiçbir soru gelmeyen, bulunmayan, kalmayan bir yokluğun içerisi başlar. İşte o kapıya geldiğin anda arkaya dönüp bakıyorsan tuz direği olursun. Arkaya dönüp bakıyorsan geçmişle ilgili ya da bırakamadığım şunlar var vesaire diye böyle bir kafanı dalgalandıran zihninin herhangi bir şey varsa huzurdan düşüverirsin. Diğer taraftan eğer hazırsan terliklerini çıkarır ve dünyadan getirdiği bütün kuruntuları, düşünceleri hal içinde bırakır ve içeriye girersin. Zaten içerideydin, içeride olduğunu fark eder ve o derine daldığın andan itibaren artık kendinden kainata, hayata, o birliktelik içerisinde, bir oluş içerisinde bir bakış ve seyir vardır ki burada bile yeryüzünün içinde bir perde, bir ince böyle bir tül vardır. Yani yeryüzündeki her türlü buluşma ve kavuşmamız dahi asıl kavuşmanın yine de böyle bir seyreltilmiş halidir. Yeryüzü ve dünya için çünkü bedendeyiz, bedenin kaldırabileceği kadar bir buluşma vardır. İşte orası bizim için yeryüzü cennetidir. Buraya ulaşabilmek için bedeninizi, duygularınızı, düşüncelerinizi, zihninizi eğiterek önce bilme halini öğrenerek ondan sonra öğrendiklerini bırakacak hale gelebilecek, bildirilen olabilmek üzere hayatına emek vererek bunlarla buluşabilirsin sevgili dostumuz. Köklenme, sürekli iş değiştirme nasıl okunur, şifası nasıl? İnşallah sevgili Ayşegül bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Yani köklenmeyi her birimiz için bir daha aşacağım. Sadece kısa böyle bir aktarayım. Şimdi diyelim ki sık sık ev değiştirenler,
sık sık iş değiştirenler, sık sık ilişki değiştirenler, herhangi bir kıyafet, model, saç vesaire sıkılıp sıkılıp değiştirenler, bulunduğu hal ve ortam içerisinde yeteri kadar razı olamayanlar ve yeteri kadar kabulde olamayanlardır, değil mi? Ve herhangi bir durumun bir şekilde işte girdiği bir işte ya bak işte şunlar şunu yapıyor, bundan memnun değilim, şikayetler vardır. Bunların her bir tanesi bir köklenme sorunudur. Şimdi toplumdaki hastalıkların, rahatsızlıkların, savaşların, kavgaların, geçimsizliklerin temeli neredeyse hani %90'ı kök çakra sorun ve eksikliğidir, yetersiz çalışması ya da dengesiz çalışması ve bunların neticesinde ikinci üretim merkezinin korku ve endişe üreterek, üçüncü üretim merkezinin hırs, öfke, kızgınlık ve güç ve iradeyi sadece bencilce kullanmak üzere insanların uygulamasından kaynaklanır. %99,9. İşte birinci çakramız toprak, ikinci çakramız su, üçüncü çakramız ateş. İşte onlar ebedi cehennemliktir ki bu üç çakra arasında insanlar gider gelir. Ne zaman ki buradan bir yeşile, havaya, yükselişe, kalbe çıkış vardır. İşte o yeşil alanın adı ise cennettir. Ama cennet dedikleri daha üstü yok demek değildir. Bu sadece ki bu alandan, yeryüzünün bu kavga, dövüş ve hani o birçok kişinin aldık, kaybettik, verdik, vurduk şimdi böyle bir hal var. Dikkat edin dünyada. Bunlar bu üç enerji merkezinin iyileştirilmeleri çalışmalarıdır. Bunlar şifalanırken bu sebepten dolayı bol bol savaşlar, bol bol köşe kapmacalar, birbirlerini gasp ya da işte kasıp kavurucu çeşitli olayları, durumları yaşayan kişiler. Bunların her bir tanesinde %90 kök çakra, %9,99 ise 2 ve üçüncü çakralar. Yani evet biri geçmiş hesapta ama 2 ve üçüncü çakraların enerjileri hakimdir. Çok çok az insan şükür ve kabule çıkabilir. Bakın. Etrafınızda bakın, seyredin. Hani bizim şifacı şu anda hani ordusunu kenara koyun. Binlerce dünyanın dört bir tarafında olayları okuyabilenler ne yapıyor? Bu bundandır, bu bundandır. Şükür ve kucaklamaya geçiyor. Yani polyanlacılıkla da değil. Aman ne geldiyse eyvallah değil. Bilgiyle, farkındalıkla ve içten bir şükür. Çünkü gerçekten belki çok büyük bir kısmımız yeteri kadar sunulanlara şükredemiyor. Onun için şu andaki size emanet edilenlerin farkındalığıyla şükürde olmanız çok önemli ve çok kıymetli. Ve köklenebilmek için hayatınızdakileri ve hayatınızın değerini bilerek şükürde olmanız, bunun kıymetini bilmeniz birinci şarttır ki köklenebilesiniz. Köklenemeyenlerin hayatlarında bağımlılıklar, aşırı şiddetli işte olaylar, kaybetme korkuları, korku ve endişeyle yönetilmek, dışarıdan yönetilmek gibi bir sürü unsurlar olur. Başta çok küfürlü konuşanlar, kaba davranış ve hareketler içinde olanlar, kavgacı, sert ya da işte böyle hani kaba davranışlar içerisinde olanlar bilin ki köklenme sorunları yaşayanlardır. Çevrenize böyle değerlendirin. Bununla ilgili ayrıntılı kısmetse bir çalışma, bir video yapma niyetindeyim sevgili dostlar. Evet, hayat yolculuğu. Ben tabi buraya bakınca bayağı bir yoğun şeyler geliyor sağ olsun. Bir dakika, hayat yolculuğundaki en önemli iç motivemiz ne olabilir? Evet, hayat yolculuğunda en önemli iç motivemiz ne olabilir demiş sevgili dostumuz. Şimdi birçoğunuz sonucu hissetme konusunda yeteri kadar emek vermiyor olabilirsiniz.
Şimdi diyelim ki bir yolculuğa çıkacağım. O yolculukta neyle buluşacağım? Son, sonuç babadır, ruhtur, zamandır. Öyleyse bunlarla barışmak durumundayım ki sonu ve sonucu görebileyim. Peki neden bu dünyadayım? Bu dünyadan ne almaya geldim? Ve aldıklarımdan sonra ödülüm ve mükafatım ne? Şimdi bir sürü kademelere verilmiş çeşitli burada belki bilgiler vardır. Ama bunların birçoğu kişilerin bedensel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak üzeredir. İçeriden baktığınızdaysa, şimdi mesela sevgi diyorsunuz, sevginin bir sürü katları, kademeleri var. An diyorsunuz, anın bir sürü derinliği, hani katmanları var. Yaşadığınız bir tadın, lezzetin bir sürü katmanları var. Şimdi diyelim ki benim hayatım çok iyi diyorsunuz ya da ben hayatımı iyileştirdim. Ne kadar güzel diyorsunuz ki çok güzel bir şey bu. Ne kadar önemli bunu görmek, fark etmek. Fakat ne kadar yapabildin? Senin iyinin derinliğine, iyilerinin ya da iyi anlayışının derinliği de hani böyle standart, yani böyle belirli bir şey mi zannediyorsun? Hayır. İçi var, içi var, derinliği var. Yani diyelim ki bir hal yaşadın. O halin ne kadar derinlikleri var. İşte bizler de öncelikle bu derinliklerin içerisinde tat alma yolculuğuna çıkabilmek üzere adım atmalıyız. Şimdi adım attığınızda hayata her sorduğunuz sorunun cevaplanacağının bilgisiyle bu yolun içerisinde o en sondan, en son, en başta, en baş, en sondadır. Şimdi bu böyle hem yasalarını yine inşallah bir atölye, derin bir atölye olarak anlatacağım. Bu çünkü hem yasasını anlayabildiğimizde bütün kuantum sistemleri, ilahi yasalar, hani böyle hayatınız içerisinde o böyle birçok kişinin hani iki zıt olayın aynı şey olduğunun nasıl bir mekanizması olduğunun farkındalık ve idraki çalışmasını yapacağız. Sizlerin de böyle hazır olduğunda ben de hazır olurum o zaman inşallah. Birlikte yapacağız bu çalışmayı. Şimdi bir taraftan o yolun hediyeleri, mükafatları, meyveleri sizi doyuracak ve onların tatlını alıyor olacaksınız. Ve aldıkça bileceksiniz ki her bir kademede size daha iyi bir meyve var. Daha iyi bir hal var. Sevginin daha derin bir hali var. Ya ben zaten çok seviyordum. Sevgiyi çok güzel yaşıyordum ama şu andaki daha derin. Ya daha ne olabilir? Bir insanca sevmek şudur. Sevginin tadı bu kadardır. Daha ne olabilir? Diye açılacak. Fark ediş, idrak budur. İnsanın yaşayacağı huşu budur. Bundan daha büyük saadet ne olabilir diyeceksin. Bir daha açılacak içeriden. Ve her sefer bir de bin misli açılabilir. Eğer sonsuz bir kainatın içinde yaşıyorsak ne kadarını burada görüp anlayabiliriz? Daha ne kadar limitin var? O limitleri işte bir tarafa çekeceğiz ve aşkla, şevkle, aldığımız tatlarla, lezzetlerle an an buluşmaların böyle güzelliğiyle bırakacağız ve akacağız. İşte o akışa geçenler için bir hafifleme, bir hızlanma ve kavuşma vardır ki inşallah o kavuşmanın da halini birlikte yaşayanlardan oluruz. Evet. Ayak altı yanması, gece ve gündüz nasıl şifalanır? Ayak altlarınızda yanmalar oluyorsa sevgili dostlar, avuçlarınızda yanmalar oluyorsa şifa kanallarınız açılıyor olabilir. Şimdi bu işin bir tarafı. Hani tabii ki işin hani beden ateşinin yüksekliği, bazı kişilerde tansiyon yüksekliği, fiziksel bazı şeyler var. Onları da anlatacağım ama çok büyük bir kısmının eğer avuçlarınıza yanmalar oluyorsa durduk yerde, ayak tabanlarınıza yanmalar oluyorsa bunlar sizin yüksek manyetik enerjinizin
dışarıya akabilmek üzere bir harekete geçmesidir. Bu arkadaşlarımızın özellikle şifacının yolu çalışmalarında kendi şifa yeteneklerini arttırma yoluna girmeleri çok önemlidir. Çünkü fayda verdikçe fayda alırsınız. Şifacılara hayat şöyle bir torpil yapar. Evet, sen şimdi bu dersleri, bu alanda kendini iyileştireceksin. Talebin var. Şimdi yaşayacağın olaylardan ziyade şimdi gel başkalarının hayatlarını iyileştirirken onlarda seyredip, görerek, öğrenerek onların tecrübelerini şifa deneyimini olarak yaşa. İşte şifacıların böyle bir avantajı var. Kimilerine göre avantaj, kimilerine göre ben illa tecrübe edeyim, ben illa hani yaşayarak biraz çimdiklenerek öğreneyim. Kimisi de karşı taraftaki çimdiklenirken dahi empatiyle onu yaşar. Evet, hem kendinde görür ve kendindekini iyileştirir hem de eğer bir talep varsa karşısındakine de bu konuda yardımcı olur. Onun dışında bazen ateşimiz yükselebilir. Beden iç ateşi yükselebilir. Sıcak ve soğuk enerjileri dengelemek önemlidir. Bizdeki sıcak enerjiler sevgili dostlar bazen şimdi olumsuz anlamdakiler şunlardır. Hırs, öfke, kıskançlık ve kızgınlık gibi hararet verici enerjilerden uzak durmak önemlidir. Diğer taraftan sevinç, neşe, aşk da bir ateş enerjisidir. Şimdi bunları faydalarını faydaya kullandıkça buradaki ateşle de gider. İcap ederse hani bir yemeği pişirmekte kullanırız. Ama eğer doğru kullanmadığınız takdirde de o öfkeye, kızgınlığa gidip bir ormanı yakmaya kadar gider ki işte çok yakın bir dönemde Ege'de başlayıp devam eden bazı bölgelerde bizim çevremize de çok yakın yerlerimize de gelmişti. Bunların her bir tanesi o bölgelerdeki insanların öfke enerjilerinin çok yüksek olması ve bütün yanıklarda öfke enerjisi vardır. Bizlerin herhangi bir şekilde bir olayı yargılarken, bir kişi yargılarken kainata yaydığımız öfkeler doğanın, ağaçların, bitkilerin, toprağın, suyun enerjileriyle toplanır ve bir şekilde bunlar dışarıya yansır. Onun için çevremizde gördüğümüz her şeyden her birimiz sorumluyuz. Önce kendimizi sakinleştirerek, dingilleştirerek, kendimizi şifalayarak toplumu da, ağaçları da, hayvanları da şifalayabiliriz. Yani bugün hayvanlarla ilgili çıkartılan kanunlarda da benzer durumlar vardır. Öfkeyle, kızgınlıkla değil, aklederek, akılla, yani duygularının seni yönetmesiyle değil, sen duyguları yöneterek, aklınla doğru adımlar atarak, evet hayvan kardeşlerine de yardımcı olabilirsin. Ağaç kardeşlerine de ki kız kardeşlerimiz diyoruz ağaçlarımız, bitkilerimiz, onlara da önce kendi içeriden yardımcı olabilirsin. İş dışarıdan bir şey yapmak değil. Önce içeriden, ondan sonra dışarıdan. İçeriği ihmal ederek dışarıdan yapanlar mış gibi yapanlardır. Duyguları tarafından yönlendirilen ve kontrol edilenlerdir. Zaten sınavlarda bu sebepten dolayı çağrılmaktadır. Fayda rehberliği tişörtünün beyazından evet evet tamam hop 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 yanlış vermiyor demiş. Evet. Ben şimdi tabii grisi, beyazı var bunun. Ola ki herhangi bir yerde böyle bir şeyleri falan olursa hemen tabii arkadaşlarımız gereğini yapsınlar. Hemen onlarla iletişime geçin. Şeyi yapılır yani. Bir dakika hop şöyle yapayım. Evet. Bırakacağınız eşyalarda, kıyafet, aynada nasıl helalleşelim? Geri dönüşe bağış kutusunu veya birisine vermek doğru mu?
Şimdi diyelim ki bazı eşyalarınızı bırakacaksınız ve bunlardan kurtulup özgürleşeceksiniz. Şimdi bu aslında bazen bir ilişkideki bir insan, alınmış bir hediye ya da sizlere sizlerin uzun zaman kullandığı herhangi bir şeyi artık bırakma vakti geldi ve onu bırakacaksınız. Şimdi öncelikle bütün bırakacaklarınızın size olan faydasını ve hizmetlerini görün. Siz o hizmeti aldığınız an, bakın burası çok önemli. Teşekkürle işinin bittiğinin fark edişiyle dahi o bağ kesiliyor ve bitiyor. Ama işin bazen tatlı seremonileri de olabilir. Yani bazen yakarsın, bazen birine verirsin. Birilerinin giymesine ve kullanmasına hizmet edebilirsin. Buralarda bazen dikkat edilecek şeyler vardır. Ee, Yani senin eşyanın yine de hani olumsuz davranışlar içerisinde olan ya da sana bir husumet olan bir kişiye vermen doğru değildir. Seni tanımayan olabilir ya da yakınların içerisinde yine sana karşı bir kıskançlık, bir kin, nefret, öfke besleyenler hariç yakınların etrafındaki belli bir kişiler olabilir. Yine de burada e, hani sen bağı kes yani ola ki hani tam kestiysen tam korumadasın. Fakat bazen 90 kesersin, 98 kesersin. Örnek veriyorum. Bir tarafta ya ne kadar da güzel yüzüktü dersin, bağ kurarsın. O bağla senle bağ kurulur. Ama tam işi bitirdin, kestin, attın. Artık o zaten sana ait değil. Bir tesirin kalmadıysa. Ama kalma ihtimali varsa dediğim gibi eee, sana olumsuz herhangi bir duygu, düşünce ve enerji gönderecek kişilere vermen doğru değil bunu. Bugün evet şu şeyi yine tekrarlayalım. 22 Ağustos Perşembe günü katıl butonu üyelerine rüya bilgisi çalışması yapacağız. Özel yani kimilerinin rüya yorumlarını yapacağım ama asıl rüya bilgileri yani o rüyanın sana aktardığı yorumun bilgisine bir üst kademe sizlere yani başlayacağız aynı bu şekilde. Sizler böyle yorum şeylerinizi yazacaksınız. Rüyalarını onların içinden bazılarını birlikte Perşembe akşamı saat 9'da güzel böyle bir çalışma yapacağız. Halleşme yapacağız sevgili dostlar. Peki vuslat derin kurban bağışı yaptım. Şimdi bakın kurban bağışlarında özellikle şimdi bunun bir kan ritüeli olduğunu anlatmıştım. Yani orada şimdi özel kişiler çalıştırılıyor. Yani bugünkü böyle zannedildiği kadar çok basit şeyler değil bunlar. Hani veganların zannettiği gibi de bir şey de değil. Ya da sadece ah bak kestik eti kanı bilmem nesi Allah'a gidiyor böyle bir şey de değil. Şimdi sizin orada olarak o e, canlının astral bedeninin çıkışı esnasında bazı enerjilere yön verme seremoninizdir kurban. Bakın yani geçmişte biliyorsunuz şimdi genç kız kurban ediliyor. Blue çağında bir erkeği kurban ediyorlar. Bunlar neden? Yani bunlar tesadüfen ay ne kadar ilkel kabileler falan mı zannediyorsunuz? Hayır değil. O tüm canlı işte enerjilerinin çıkışında ki bazen binlerce işte aynı anda koçlar işte boğalar vesaireler kesiliyor ve bunların her birinin astral enerjisiyle bazı maji işleri yapıyorlar geçmişte. Şimdi sizler de bazen bu kurban olaylarında ya da işte diyelim ki bir adak olaylarında bir enerjiyi nötrleme, bir dua ya da işte sizden bir yerin, bir enerjinin korunabilmesi üzerine bir ritüel yapıyorsunuz. Bir
eylemde bulunuyorsunuz. Burada kişinin yani o enerjiyi alıp yönlendiren olması ve o işin başında olması önemli bu anlamda. Ama onun dışında zaten hani bir bağışta bulunuyorsunuz, yardım ediyorsunuz. Bunlar çok güzel bir şeydir. Fakat o bir bağıştır, yardımdır. İşin enerjisi başkadır. Hani birçok tabii kişinin bu hani işine gelse de gelmese de işin enerjisel tarafı böyledir diyeceğiz. Evet, şimdi arabamın motorunun yanması ve bir yıl aralıklarla olması nasıl okumalıyım demiş. Hello. Şimdi araban senin realite. Şimdi bakın birçok e, konuları, olayları aynı bir rüya gibi görün. Çünkü olay ve hayat rüyasıyla ruhsal rüya arasında bir fark yoktur. Şimdi bu olayı şu şekilde arkadaşım bana anlatmış olsaydı. Rüyamda işte arabamın motoru bir yıl arayla 2 kere yandı. Bu ne demek? Şimdi buradaki vereceğimiz yanıt ile olaydaki aynı şey sistem için. Bunu ayıran zihinlerimiz o başka bu başka zannediyor. Hayır. Her birisi sembolle çalışıyor ve olayların ve ruhsal rüyalarının bir birliği var. Şimdi araba senin realiten, anlayışın, seni bir yerden bir yere taşıyan şey. Şimdi bunun motoru nedir? Yani onun aklı, zekası, beyni, kullanabilme şeyi yani burada kendini o kadar zorlamıştır ki bu aracı bir yere götürmek üzere. Yani küçük viteste çok hızlı gitmeye çalışmıştır. Çok uzun süre, çok yüksek hızlarda seyretmeye çalışmıştır. Suyuna yani alışa, soğutmasına yeteri kadar hayatında bakmamıştır. Yeteri kadar değerini bilmemiş, hor kullanmıştır bedenini, zihnini, aklını, hayatını ki işte olay rüyasında da arabanın motoru yanmaktadır. Şimdi bir olay rüyası bu şekilde yorumlanmış oldu. Eşim bana mesleğimi yaptırmıyor demiş. Zaman zaman. Ailemle ve arkadaşlarımla görüştürmüyor. Evden dışarı yalnız çıkmama izin vermiyor demiş sevgili zaman zaman. Peki. Şimdi sevgili dostlar. Evlendiğiniz karılarınız, evlendiğiniz kocalarınız sizden ayrı mı? Şimdi bu birliği görenler için, görmeye başlayanlar için o kocayı kullanan sensin dediğimizde ilk başta zaman zaman diyecek ki ya olur mu? Ben özgür olmak istiyorum. Mesleğimi yapmak istiyorum. İşte ve ailemle, çevremle, arkadaşlarımla da görüşmek istiyorum. Bu kısıtlanmalarının her birine karşıyım ve bunu istemiyorum diyecek. Fakat biz diyeceğiz ki hayır istiyorsun. Tam tersine kocanı kendi özgürlüklerini kısıtlayarak, kendi alanlarını sınırlandırarak, kendi işini, mesleğini hatta yapmayarak belli bir kontrole ihtiyacın var. Çünkü hayatının bu dönemine kadar yeteri kadar ayağın yere basmadın. Sana verilenleri yeteri kadar almadın ve yeteri kadar kendine güven oluşturmadın. Bu sebepten dolayı şu ana kadar başkalarının ve dışarının kontrolünde ve himayesinde yaşamaya kendini muhtaç bıraktın. Şimdi ise bu baskıdan daralarak, sıkışarak, sana verilen emanetlerin, yetkin, gücün farkına vararak, bu dünyada ben de varım, benim de bir gelişimim, bir tekamülüm, bir varlığım var ve ben ona karşı sorumluyum demeyi öğrenene kadar kocan bu görevi yapacak. Senin verdiğin bu görevi gerçekleştirecek. Ta ki sen ayaklarını yere sağlam basıp, köklenerek, topraklanarak,
hayatın değerini ve kıymetini bilerek, hayatındakilere değer vererek, önceliklerini belirleyerek, güçlenerek, sana verilen güçleri kabul ederek, ben varım ve buradayım dediğin an itibariyle şimdi yeni bir kapı açılacak. Bir bakacaksın ki, sen niye mesleğini yapmıyorsun ya diyecek kocan. Hadi diyecek şimdi gel sana şöyle şöyle bir alanda çok güzel bir iş var. Ondan sonra bakacaksın ki sen kendin o işi, o alanı yapmaya başlamışsın. Kendinle ilgili şuur altına ittiğin korkular ve endişeler açılmaya başlamış ve o seni burada tutmak için, ayağını yere bastırmak için dışarıdan aldığın baskı artık bitmiş olacak. Çünkü senin buna ihtiyacın bitmiş olacak. Şimdi buradan ne anladık? Baskı ve çeşitli şekilde şiddet görenleriniz önce içeride buna neden ihtiyaç duyduğunu görüp fark ederek iyileşmeyi seçebilirler diyeceğiz. Ee, abi abi kocam demiş yeterince eril değil, çok basit yaşıyor. Şimdi sevgili Nur. Şimdi zaten nur nedir mesela? Işıktır değil mi? Ateştir. Nurların her bir tanesi yoğun bir miktarda eril enerji taşırlar. Yani sen daha çok ailenden eril enerjisi aldığın için öncelikle daha pasif, daha dişil bir erkekle eşleşmiş olman öncelikle çok normal. Peki ben kendimde bazı şeyleri anlayarak ve fark ederek kocamı hani bu kadar pasif ve dişil bir halden daha eril bir hale taşıyabilir miyim? Bununla ilgili sen kendi içinde aşırıya gittiğin erilliği, kontrolcü ve yönetme ihtiyacını dengeleyebildikçe kocan ya dönüşüyor ya değişiyor. Bakın. Onun için her birimizde şöyle bir sistem var. Aynılık iter. Yani bir kadın eğer çok fazla dişilse, dişil bir erkekle buluştuğunda bunlar birbirini iter, bir yere gelemez. Bir kadın çok eril, çok fazla eril özellikleri var. Eril bir erkekle bir araya geldiklerinde ikisi de birbirini iter, aynılıklar iter ve bunlar ayrılırlar. Şimdi öyleyse bir kadın ya tam dişil olup eril bir erkekle buluşabiliyor ya da eril olduğunda daha pasif ve daha dişil bir erkeğe yönelip onunla buluşabiliyor. Tabii bu hani tık diye böyle kesilmiş değil. Her birimizin bir sürü eril dişil enerjileri ve sistemleri var ki bu konuda aydınlık ve karanlığın dansı diye Kasım'da bir kampımız var. Eril dişil dengesini inşallah orada deneyimsel olarak 4 gece 5 gün boyunca böyle güzel oyunlarla, çalışmalarla kutlayacağız. Rutin ile disiplini nasıl ayırırız demiş sevgili Türkan galiba. Çok önemli soru sevgili Türkan. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili dostlar, öncelikle birçoğumuz şimdi daha yürümeyi öğrenirken yürümeyi otomatizmaya almak durumundayız. Otomatik bir sisteme getiriyoruz ki öğrenelim. İşte bedensel birçok hareketlerimizi otomatik bazı şeylere alıyoruz ve bir rutin geliştiriyoruz. Yani e, yatay enerji geliştirmeye muhtacız çünkü bir taraftan otomatizma dediğimiz şey ve bu otomatizmanın sürekli kolay bir şekilde yapılabilmesi için oluşturulan tekrar döngüleri bizim hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Evet. Fakat yeni bir deneyim kazanmaya engel oluyor ve bu sefer yeni başlangıçlar yapmakta zayıf kalabiliyoruz. Şimdi diyelim ki her sabah kişi kalktı bir kahve içiyor.
Bir gün içti, iki gün içti, her gün içiyor. Onun artık bu rutini. Şimdi peki bu rutin ona ne yapar? Onu yatay bir enerji alır ve zarar verir. Çünkü artık o rutin onu yönetmeye başlamıştır. Rutin burada zararlı konumda. Peki kişinin harekete ihtiyacı var. Spor yapmaya ihtiyacı var. Ve sabahları kalkıyor. Kendisi için faydalı bir rutin oluşturup her sabah 20 dakika yürüyüp 10 dakikada jimnastik yapıyor ve bunu şimdi bir rutin yaptı. Evet, bu da yatay bir enerjidir. Fakat bu yatay enerjiden sen fayda görürsün ve bu rutin sana kazanç getirir. Hani rutin kötüydü? Şuur ve idrakle yapılan rutin dahi sana artı puan verir. Şimdi diğer taraftan birçok otomatizma, davranış modelleri ya da rutinleştirdiğimiz kadersel döngüler zaman içinde bir negatif enerji meydana getirir ve bu negatif enerji yani yatay, durgun, durağan, tekrarlayan enerjiler aşırı kaza, hastalık çekerler. Yani pozitif enerji çekerler ve bu sefer kişiler hayatlarında acıyla, sopayla, dayakla, zorluklarla öğrenme yol ve sistemlerini çekerler. Onun için bu alanlardan sakınmakta fayda var. Rutin yapacaksak bize fayda verecek davranışlardan belli rutinler yapabiliriz. Mesela kitap okumak gibi. İşte bir şey öğrenmek ve öğrenmek keşifleri gibi. Ama her birisi yine kendi içinde bir şuur ve idrak barındırdığı için otomatik değil, şuurlu ve sizin yönetiminizdeki bir rutin olacak ki bunlar da size fayda vereceklerdir. Evet, sorularımız aydınlatıyormuş. Çok sağ olsunlar. Yani buradaki şeyler tabii her birinize e, şimdi ailede diyor sevgili Deniz, baba, abla ve abinin narsist olması nasıl okunur? Yani herhalde orada anne bir sen. Ha, diğer abim de işitme engelli. Şimdi tam oldu bak. Şimdi narsistlerin zaten birinci en büyük özelliği dinlememeleri. Yani şimdi hani diyelim ki abin işitme engelli ya. Hayır. Evdeki diğer narsistler de işitme engelli. Ya olur mu? Duyuyorlar. Hayır, duymuyorlar. Şimdi yani e, işitmek demek işitiyor da ne olduğunu anlamıyor. Yani sadece işine gelen gibi duyanlar da duymazlar sevgili dostlar. Ve bütün narsistlerin kulakları kapalıdır. Yani hayatı dinlemez, okumaz ve sadece nefsinin onlara sunduklarını dinlerler. Peki diyeceksin şimdi ben neden bunları seyrediyorum? Neden dolayı karşımda narsist insanları seyrediyorum? Şimdi eğer sen sana verilen kıymetleri, değerleri, yetenekleri görmezden geliyorsan, küçümsüyorsan ve aşağılıyorsan, seni daha aşağılayacak ve kendinde çok daha yüksek kibirlerle sana bunu seyrettirecek bir ailede doğarsın ve bunun şahitliğini yaparsın. Ablam işitme engelli demiş. Şimdi abla senin maddeye, dişiye karşı kulaklarını kapatan tarafın. Dişiliğine karşı ne kadar kulağını kapadığına bir daha bak. Deniz burada çok daha aydınlatıcı olacaktır. Nodül oluşmuş arada nerede oluşmuş sistemlerinde. Sistemlerinde nodül oluşmuş arada sesini aç. Tamam. Şimdi sevgili dostlar, nodül oluşumları özellikle tiroid bezinde bunlarda iki tane noktaya bakacaksınız. Bir tanesi engellenmiş taraflarınıza, bir tanesi de cinsel anlamda herhangi bir şekilde tıkanmış, kabul görmeyen alanlarda. Yani
Her ikisinde de yaratım enerjisinin, üretim enerjisinin bir baskı sonucu engellenmesi ve kapatılması vardır. Bu kişiler, yani Cemile dostumuz gibi olan kişiler çoğunlukla nerede hayır diyeceğini bilemeyen kişilerdir. Sesi çıkmayan kişilerdir ve birçok yerde ayıp olmasın diye evet ve hani bir şeyi başka iradelerle kabul edip ama kendi içinde bunun rahatsızlığını yaşayan kişilerdir. Ve aynı şekilde cinsel anlamda da kendine uyguladığı başta namus baskısı, çevre baskısı, mahalle baskısı, aile baskısı gibi ya da inanç baskısı gibi çeşitli durumların enerjilerini kendini ifadede zorlanmak olarak görürler ki şimdi bu sefer ne oluyor? Şimdi bu işin bir tarafıydı. Öncelikle kendilerine karşı katılırlar ve safra kesesi burada düzensiz ve enerjisini kaybetmeye başlayarak özellikle T4'leri T3'e çevirmekte tiroksin hormonlarımızın, T hücrelerimizin yetersiz kalırlar. Mide asit salgılarının dengesizliğiyle yeteri kadar bunları hazmetme ve sindirme konusunda yetersiz kalır ve bu sefer e, yeteri kadar T3 olmadığında bizim tiroid hormonlarımız yetersiz ve eksik çalışmaya başlar. Özellikle buradaki iyodun sindirilememesi, hazmedilememesi bu rahatsızlıkların başlıca nedenlerindendir. Ve yine tuzlara karıştırılan potasyum, iyodür başta olmak üzere. Buradan alınan kimyasal iyotlar da bu rahatsızlığı tetikler özelliktedirler. Onun için özellikle biyoaktif iyot bu alanda, Beyond Smart'ın özellikle bu alandaki çok güzel bir ürünü var, kullanılabilir. Burada iyot dengesi birinci derecede önemlidir. Bizim detoks kamplarında şu ana kadar binlerce tanıdıkları bize yazan kişiler nodüllerinden tamamen özgürleştiler. Bu alandaki yetersiz çalışması, hipotiroid ya da aşırı çalışması, hipertiroid gibi rahatsızlıklar tamamen geçip belli bir zaman tabii ki iyot takviyelerinden sonra tamamen de bu alanlardan özgürleştiklerini gördük ama duygu, düşünce, e, beslenme ve farkındalığı birlikte aldığınızda. Ah beslenmeyi aldım bitti. Ay şu gıda takviyesini aldım bitti. Şurayı anladık bitti değil. Hepsi bir bütün olarak ele alındığında bu dostlarımız, bu arkadaşlarımız nodüllerinden özgürleşeceklerdir. Bilin ki tiroidde bir rahatsızlık varsa cinsel bezlerde, kadınlarda yumurtalık, erkeklerde başta prostat olmak üzere mutlaka bir sorun vardır. Buralarda ikisinde de ayrı ayrı ya da birinde bir rahatsızlık varsa mutlaka pankreasınızın çalışması ile ilgili, midenizin çalışması ile ilgili, safra kesenizin düzenli çalışması ile ilgili yine bir sorun, bir engel vardır. Onun için bunları hepsini birden, bütün olarak bakmak durumundasınız. Bebekliğinden beri kıskanç olan 9 yaşındaki ilk kız çocuğu neyi anlatır? Şimdi sevgili dostlar, şimdi özenmek çok kıymetlidir. Özenli bir harekete geçmek. Şimdi çok kıskanç çocuklarınız varsa ya da bir kıskanç kardeşiniz varsa şimdi bilin ki şimdi o kıskanç olanlar kıskanarak harekete geçebiliyor. Mesela kimisi çok aşırı gururla harekete geçer. Kimisi kıskanarak geçer. Kimisi öfkelenerek, öfke ve kızgınlıkla geçer. Onlar harekete geçmek için geliştirdikleri yol ve yöntemlerdir. Fakat kıskançlık bir miktar kişinin kendisine zarar verdiği gibi çok miktarda da karşısındakine zarar vererek toplum içinde itilen, uzaklaştırılan ve engellenen bir kişi haline kendini getirebilir. Şimdi
Siz eğer kendi özelliklerinizi ve yeteneklerinizi yeteri kadar görüp kabullenemiyorsanız kendinizi kıskandırarak değerini bilme yolunu seçersiniz. Oysa ki bizim bu konuda kendi değerini bilme atölye çalışmamız var. Değerini bilen değerlenir diyoruz sevgili dostlar. Evet. Anne ve babayla helalleşme çalışmasını yaptım. Bilgiyi, yeteneği biriktir. Evet, bir dakika dur sen. Yeteneği biriktirip üretim, çalışmaya geçmeme korkusu, ilerleyememe, durağan enerjiden kolaylıkla nasıl özgürleşebilirim? Şimdi Ayşe diyor ki, ben diyor anne ve babayla helalleşme çalışmalarımız var. Bunları yaptım diyor. Bu bilgileri, yeteneği biriktirip diyor üretime, çalışmaya geçmeme, çalışmaya geçemedim diyor. Şimdi bazen şimdi diyoruz ya şimdi anneyle helalleştim ve diyor şimdi çalışmaya geçemedim diyor. Şimdi geçmişle gerçekten iyice barışabildin mi Ayşe? Şimdi orada bizim geçmişte yaşadıklarımızı güzel kucaklayarak bu helalleşmeyi tam yapmamız çok önemli. Onun için orada bir meditatif çalışma da var. Özellikle tam böyle bir sessizlik içerisinde, tam bir kabul içerisinde anne ile ilgili helalleşme çalışmasını bir daha yapabilirsin. Çünkü geçmişi bırakamadığında ileriye gelemiyorsun, gidemiyorsun ve tekrar tekrar arkaya bakıyorsun. Bir şeyi sonuçlandırmak için de babayla helalleşmek durumundayız. Yani baş ve son baba, süreç ise anne. Şimdi öyleyse buralarda neleri göremedik? Buraları şimdi bazen şu anda da mesela bu çalışmayı canlı dinleyin. Ondan sonra birkaç gün sonra bir daha dinleyin. Mesela bir sürü şeyi ben bunları görmemişim ne kadar bak burada bana hitap eden bilgi varmış diyeceksin. Şimdi onun için bazı bilgiler kademelidir, yoğundur. Sen açıldıkça açılır. Onun için kendi içinizden kendinize doğru güzellikleri, farkındalıkları açan olun diyelim. Evet. 18 yaşlarında rüyamda evleneceğim ama bir dakika ne demiş? Gelinliğim gelmemiş. Ha yok rüyalar bugün değil sevgili İmparatoriçe. Ee, Sen zaten şeydesin. Bunu yapacağız. Perşembe günü. Rüyalar Perşembe günü. Evet burada birkaç tane rüya görmüş. Çok güzel rüyalar görüyorum. Bunlar evet zaten bu arkadaşlarımız katıl buton üyesiymiş. Onlar e, evet. Şimdi bilgiyi fark etmemize rağmen diyor. Nasıl içeri alıp hal edebiliriz demiş dostumuz. Şimdi burası o kadar ince ve o kadar böyle insanı anlatan bir şey ki sevgili dostlar. Şimdi birçok kişi geliyor diyor ki ben diyor bir sürü kursa gittim. Bir sürü şunları yaptım. Şimdi biraz önceki arkadaşımıza ya ben şunu yaptım ya anladım ama olmuyor. Emin ol anlamadın. Bir daha bak. Yani bir bilgiyi tam anladığımız anda dönüşüm başlıyor sevgili dostlar. Onun için önce bilgiyi anlayın. Anlayabilmek için onun unsurlarını bir şekilde fark etmeniz gerekiyor. Şimdi birçoğu zaman şu örneği veriyorum. Hoşuma gidiyor çünkü görüp de seyrettiğim de bir şey bu. Şimdi diyelim ki bir arkadaşınız var ve çay içiyor. Diyorsun ki çayına sinek düştü. Olsun ya önemli değil diyor içiyor. Biraz sonra yine söylüyorsun yine devam ediyor. Sinek çok küçük görmüyor devam ediyor. Ya diyorsun bir daha baksana şuna. Neyse bir şekilde görüyor. Şimdi o gördüğü andan itibaren artık o çayı ona içiremiyorsun. Bak diyorsun şimdi sana hani para da vereceğim. Şöyle de yapacağım. Bu çayı iç. Hayır diyor içmem diyor. Peki biraz önce niye içiyordun?
Ya ben o zaman seni dinledim, anladım zannediyordum ama o çayın içindeki sineği görmemişim diyor. İşte birçok çevrenizdeki kişi ya ben anladım, öğrendim ama hala iyileşmiyorum. Hala bu çayı içiyorum. İçemezsin. Anlamadığın için içmeye devam. Ya işte şu değil mi ya tık 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 tık. İşte orada acele eden bir mekanizma çalışıyor. Hemen böyle bir şeye sıkıştırıp asıl oradaki ince noktayı, bilgiyi ihmal ederek, kendini kişi erteleyerek ben bunu anladım, öğrendim zannedenlerle dolu piyasa. İşte bugün özellikle hani bu kişisel gelişim denilen sistemin içerisinde hani böyle yani hocalarından tut hani böyle çalıştırıcılarından, kamplarından bilmem nelerden her bir tanesinde biliyorum zannediyor. Oysa ki bir bakıyorsun ki yani çayın içinde sinek duruyor. Tabii ki talep etmeyene de onu gösteremezsin. Talep ediyorsa ya ben bu çayı hani içmek istemiyorum da rahatsız oluyorum ama işte içmek zorunda hissediyorum. Kendimi yine içiyorum. Bak biraz daha içine bak. Bak o davranışın, o kıskançlığın, o öfkenin, o kızgınlığın, o işe başlayamamanın, o dağınıklığın, o isyanın, o kızgınlığın, o aşırıya giden tarafın bak içinde göreceksin neler yaptığını kendini. Kendini neler yaptığını gördüğün anda vay be diyorsun. Ben bunları mı yapıyormuşum kendim? Evet, bugüne kadar da görmemem hayrıma ancak çünkü görecek hale geldim. Bu kadar olaylar beni buna getirdi. Ve bu sefer kucaklıyorsun. O olanı da, olayı da, hayatındakileri de ve bu sefer dönüşüm başlıyor, iyileşme başlıyor. Çünkü sen gördün. Bam, bir dakika. Meditasyon esasında Hazreti İsa makamında Hazreti İbrahim görmek ne anlama geliyor demiş. Peki hadi biraz önce sanki rüya gibiydi ama. Şimdi bakın. Meditasyonlarınızda, rüyalarınızda birçok peygamberleri görebilirsiniz. Birçoklarıyla selamlaşabilir, bilgi alışverişlerinde olabilirsiniz. Bunların her bir tanesi mümkün. Birincisi bu durumların herhangi bir tanesinde kendini yüksek, üstün, ay ben şöyle bir bilmem neyi görmek ya da kendini aşağı görüp de vay onlar önemli ben demek ki şöyleyim demek doğru bir şey değil. Yaradan her türlü yardımcısını senin gelişimin için seferber eder. Çünkü sen, ben, biz hepimiz çok değerli, çok kıymetliyiz. Ve bir hücrenin, bir varlığın, bir insanın dahi bir şeyi fark edebilmesi, aşabilmesi için bütün kainat seferber olur. Senin şimdi bir yerine bir tane diken battı. O bir insanın gelişim yolunda tökezlemesi diyelim. Şimdi ne yaparsın? O dikeni, o kıyımı oradan çıkartmak üzere elini, kolunu, beynini, bütün bedeni seferber edersin. Şimdi oradaki hücre şunu da söylüyor. Ya ben küçücük buradaki bir tırnağın altındaki deri parçasıyım. Yani beyin, eller, kollar, ayaklar. Hani bütün hepsi şimdi seferber olmuşlar benim için. Ya ben neyim ki ya? Ben kimim ki? O falan filan dese şimdi ne komik düşer değil mi? Sen bu kainatın bir parçası olarak çok değerli ve çok kıymetlisin. Ama senden çok, benden çok ama bir zerre olarak da bu bütünün içerisinde eşsiz, özel ve bir tanesin ve onun için sana yardıma koşulur. Gelişimin için her türlü güzellik ayaklarının altına serilir. Diğer taraftan senin de benim de tonlarca yedeğimiz vardır. İşini yapan kalır, işini yapamayan kenara çekilir. Bedendeki hücreler acımasız gibi görünse de bunu yapar. Kainat
kenara çektiğini bile sevgiyle kucaklar ama iş yürür. Yani sen ben olsak da olmasak da kadersel plan ve programlar en mükemmel ve en detaylı şekilde yürür, ilerler ve hedefine gider. Evet, bugün bir saati doldurmuş muyuz? Ay ne güzel. Peki, zaten konularımız tamamlanmış. Şimdi bunları güzel bir şekilde vaktiyle inşallah hayatlarımıza deneyimler katalım. Çocuk ve genç kampından sizlere güzel mesajlar, çocuklarınızla ilgili güzel mesajlar göndereceğim. Bu hafta önümüzdeki yani pazar günü başlıyoruz. Cumartesiden itibaren çocuk kampında olacağız. Çocuklarınıza çocuk yetiştirme ile ilgili, geliştirme ile ilgili psikik oyunlar, ruhsal yetenek geliştirme çalışmaları, oyun atölyeleri, oyunla öğrenmek. En değerlisi ve en kıymetlisi hepimiz için oyunla öğrenmek. Bizler böyle birazcık eğlenerek bir şeyler keşfetmeyi, eğlenmeyi seviyoruz. Onun için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Vaktiyle yeni güzelliklerde, yeni tat ve lezzetlerde buluşan olalım. Şimdilik hoşça kalın diyorum sevgili dostlarımız.